Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu sertleşme bozukluğu ama kısırlık yaşayan çiftlerde. Kısırlık yaşayan çiftlerde çevreden gelen bir baskı. Ne zaman çocuğunuz olacak, ne zaman işte torununuzu kucağımıza alacağız gibi laflar çiftin canını sıkabiliyor. Bir çift evlendi diyelim, yaklaşık aradan bir sene geçti ve hala çocukları olmuyorsa biz buna kısır olan çift diyoruz. Burada çifte gelen baskı, stres, erkekte bir problem yaratabiliyor. Hatta yapılan çalışmalarda bu baskının sperm kalitesini daha da bozabileceğini göstermişler. Aynı zamanda cinsellik artık çiftte çocuk amaçlı olmuş oluyor. Şehvet arzusu yerine amaç çocuk yapmak için cinsel ilişkiye girmek, belli zamanlarda ve belli zamanlarda yoğunlaşarak cinsel ilişkiye girmek, erkeğin aslında cinsel döngüsüne, doğasına biraz da aykırı olduğunu söylemek lazım. Çünkü erkek ilişkiye girecek. Daha sonra belli bir zaman geçecek. Tekrar şehvet arzulara gelecek. Bir daha ilişkiye girecek. O şekilde olabiliyor. Bu dönemdeki erkeklerde gerçekten sertleşme bozukluğu ya da cinsel fonksiyon bozukluğu hiç de az değil. Erkekte bir cinsel isteksizlik oluyor. Tam tersine kadında da aşırı derecede bir cinsel istek olabiliyor bu dönemlerde. Genç oluyorlar genellikle erkekler o yaşta ve bu şikayetini, bu problemini hem eşine anlatmaktan hem de doktora söylemekten çekinebiliyorlar, sıkılabiliyorlar. Gerçekten zor bir süreç bu dönem erkekler için. Aynı zamanda son 50 yılda artan sanayileşmeyle beraber olumsuz çalışma koşullarıyla beraber hem sperm kalitesinde hem de seks hormonlarında bir bozulma görüyoruz. Mesela forklift kullanıcıları olsun, bilgi işlem sektöründe olan insanlar olsun, sperm kalitesi daha da kötü olabiliyor. Çünkü çalışma koşulları gerçekten olumsuz olduğunu söylemek lazım. Peki biz ne yapıyoruz? Bu geldiği zaman böyle bir çiftte mesela öncelikle sorduğumuz haftalık ilişki sayısı, aylık ilişki sayısı. Mesela haftada 4 kere ilişkiye girmekle haftada 2 kere ilişkiye girmek arasında bile gebelik oranlarının fark tespit edilmiş. Yine uluslararası yapılan bir çalışmada Japonlarda mesela bir adet döngüsünde 3-4 kere, Almanlarda 8-9 kere ilişki sayısı görmüşler ve Almanlarda çok daha fazla gebelik oranları olduğunu tespit etmişler. Biz mesela böyle bir çift geldiği zaman ilk önce dediğim gibi bu değerlendiriliyor. Organik bir sebep var mı o bakılıyor. Eğer gerçekten bu psikolojik stresin yarattığı duruma bağlı meydana gelen bir sertleşme bozukluğuysa aslında en basit tedavilerden işte PD5 inhibitörü dediğimiz işte tadalafil, sildenafil gibi ilaçlarla tedaviye başlıyoruz. Bu mesela sildenafil dediğim Viagra. Viagra'nın sperme bir zararı var mı? Hayır, yok. Sperm kalitesini arttırabildiğini gösteren yayınlar var. Testosteronu arttırabildiğini, prostat sekresyonu dediğimiz sıvının kalitesini arttırabildiğini ve dolayısıyla gebeliğe katkısı olduğunu gösteren yayınlar var. Kadınlarda bile hatta vajinal Viagra kullanılarak rahim iç duvarının kalınlığı arttırılarak gebelik oranını arttırabileceğini gösteren yayınlar var. Her klinikte dünyada uygulanan bir tedavi değil ama ona bile faydasının olabileceğini gösteren yayınlar var. Bununla beraber sağlıklı bir gebelik için ne gerekiyor? Sağlam bir sperm, sağlam bir yumurta, bunlar birleşecek, embriyo oluşturacak, sağlıklı bir embriyo olacak ve rahim iç duvarı kalınlığı çok önemli ve bu rahim iç duvarı ile beraber yumurtanın entegre bir şekilde çalışıp çocuğu meydana getirmesi gerekiyor normal şartlarda. Bir de iyi bir haber vermek lazım bir yandan. Genellikle bu kısırlık süreci bittikten sonra erkekteki bu cinsel fonksiyon bozuklukları, sertleşme bozuklukları, erken boşanma gibi problemlerin ortadan kalktığını görmekteyiz. Ama her zaman sorunlar bir an önce düzeltildiği zaman büyümeden ortadan kaldırılmış oluyor. O yüzden eğer böyle bir problem yaşıyorsanız, kısırlık döneminde erkeklerde sertleşme bozukluğu olabilecek olan bir durum, mutlaka hemen bir uzman doktora, bir uroloğa başvurmanız şart. Yani alacağınız basit bir tedavi bile, basit bir öneri bile hem çift ilişkinizde hem çocuk olmasında çok önemli bir avantaj sağlayabilir size. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.